Dünyada çığır açan yerçekimi kanunundan DNA'ya, elektromanyetizmadan enigmaya varana kadar birçok keşfin yapıldığı, Darwin'den Newton'a birçok bilim adamına beşiklik yapmış olan bilimler şehri İngiltere, Cambridge'deyiz. Bugün Cambridge'i gezeceğiz ama kiminle gezeceğiz? Daha önce birçok programı yapmış olduğumuz İngiltere'nin rehberi Efe Bey'le. Efe Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Evet, Cambridge'deyiz. Gezecek çok yerimiz var. Nereden başlıyoruz? Evet, gezimize buradan başlayacağız. Cambridge Üniversitesi hakkında bilgi vereceğiz. Üniversitelerden birkaç tanesini ziyaret edeceğiz. Çok fazla üniversite var ve şehrin tarihi, turistik özellikleri hakkında da bilgiler vereceğiz. Hem gezeceğiz hem öğreneceğiz. Güzel bir tur bizi bekliyor. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım, buyurun. Hedefleri kaymağın da kaymağını en iyisini almak, en başarılı öğrencileri alıp onlardan bilim adamı yetiştirmek. Yerçekimi kanunu bulan Isaac Newton bu kolejin en önemli mezunlarından bir tanesi. Elma düşüyor kafasına ağaçtan. Yani bir anlamda buradaki bu 31 tane üniversite hepsi ilahiyat üniversitesi olarak açılıyor. Dini hizmetler vermek için. Zaten Christ College dedi mi aklımıza gelecek en önemli isim Charles Darwin. Cambridge deyince hep bizim aklımıza üniversite geliyor ama burası bir şehir. Cambridge şehri İngiltere'nin Londra'nın kuzeyinde yer alıyor. Aşağı yukarı 100 kilometre uzaklıkta Londra'ya. 100 bin nüfusu olan bir şehir. Ortalama 100 bin nüfusu var. Tabii çok küçük bir şehir esasında. Ama zaten şehirden ziyade bilinen ismiyle Cambridge Üniversitesi'dir. Burası bir üniversitedir. Üniversitenin içerisinde bir şehir vardır. Cambridge şehri için bu cümleyi kullanabiliriz. Cambridge Üniversitesi'nin yapısı nasıl? Cambridge Üniversitesi'nin yapısı dünyada az rastlanan yapılardan bir tanesi. Burada üniversitenin adı kolej. Burada 31 tane kolej var. Bu 31 tane kolejin birleşimiyle Cambridge Üniversitesi oluşuyor. Her kolejin içerisinde kendi tıp fakülteleri, kendi mühendislik fakülteleri, kendi işletme fakülteleri var. 31 tane üniversitenin birleşimiyle oluşan üniversitenin adına Cambridge Üniversitesi diyor. Diyelim ki Trinity College'i seçtiniz. İnşallah böyle olur. Dünyanın en başarılı okullarından bir tanesi. Trinity College'e çocuğunuz kaydolacak. Burada üniversite bitirdikten sonra ona kocaman bir Cambridge Üniversitesi diploması verecekler. Yukarıda Cambridge Üniversitesi yazıyor, aşağısında da Trinity College yazıyor. Kral 3. Charles Cambridge Üniversitesi Trinity College mezunudur. Girin internette, Wikipedia'da onun kimlik bölümüne, orada yazar Cambridge Üniversitesi, altına yazar Trinity College. Usul böyledir. Cambridge mezun demek, bu 31 kolejden bir tanesinden mezun olmak demek. Yalnız şimdi 31 tane üniversite artı Cambridge'e bağlı olmayan başka üniversiteler ve şehrin nüfusu 100 bin diyorsunuz. Evet. Yani ben düşününce bu kadar üniversite, yüz binlerce öğrenci olması lazım. Evet, zaten çok ilginç bir rakam vereceğim size. Yani istatistik bilimi burada tam anlamıyla devreye giriyor. Şehrin nüfusu 100 bin. 100 bin nüfusu bu şehirdeki öğrenci sayısı 25 bin. Dörtte biri. Dörtte biri. Şehrin dörtte biri öğrenci. Kaç kolej vardı? 31. 31. 31 kolejde kaç öğrenci var? Bin bile değil. Evet, bakın 1000 bile değil. Kolej başına 1000 bile düşmüyor. Çünkü bu kolejlerde öğrenci nüfusunu artırma gibi bir hedefleri yok. Hedefleri kaymağın da kaymağını en iyisini almak, en başarılı öğrencileri alıp onlardan bilim adamı yetiştirmek. Bundan dolayı Cambridge Üniversitesi'nde öğrenci sayısı çok azdır. Şimdi size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. 25 bin öğrenci var dedik, 31 tane kolej var dedik. Kaç tane akademisyen vardır? 25 bin öğrenci, herhalde 2-3 bin akademisyen vardır. Yani olması gereken bu. 2000, 3000, hadi biraz daha lüks olsa 4000, 5000'dir. Rakam veriyorum, 5 bin çok fazla. 20 bin. Ortalama 20 bin akademisyen var. 25 bin öğrenciye 20 bin. Yani birebir. Kimya mı okuyorsun? Hangi hocanın da eğitimini alacaksın? Moleküler kimya. Moleküler kimya hocasının asistanı gibisin. 6 ay, 7 ay onunla birlikte birebir eğitim alıyorsun. Düşünebiliyor musunuz yani? Kimya alanındaki bir profesörle sen 6 ay, 7 ay, 1 yıl birebir eğitim alıyorsun. O bitiyor, diğer hocaya geçiyorsun. O bitiyor, diğer hocaya geçiyorsun. Eğitim böyledir. Elbette ki kitap eğitimi var. Elbette ki burada da finaller var, sınavlar var. Ama asıl eğitim uygulamalı eğitimdir. Ondan dolayı zaten bu kadar başarılı oluyorlar. İşte ne çıkmış mesela? 120 tane Nobel ödülü çıkmış. Ülkemizle bunu kıyaslayalım.
Bizim ülkemizde alınan Nobel sayısı 1. Bir Nobel var. O da Orhan Pamuk, edebiyat alanında. Peki Aziz Sancar? Aziz Sancar Türk vatandaşı, yani Türkiye kökenli ama Amerika adına çalıştı. Amerika'daki üniversite adına o Nobel'ini aldı. Ha, Türkiye adına değil, anladım. Türkiye adına değil. Yani o da olsun diyelim 2. Ya koskoca ülkemizde 2 tane Nobel var. Küçücük 100 bin kişilik bir şehirde 120 tane Nobel ödülü var. Ya bu üniversite veya bu üniversiteler Nereden yani geliyor bu para? finansmanları nereden? Nereden geliyor bu değirmenin Nereden suyu? geliyor bu değirmenin suyu? Klasiktir. Evet, şimdi bu değirmenin suyu esasında bizim memleketimizde oluşan bir sistemdir. Bunun adına biz vakıf sistemi diyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dünyada vakıf sisteminin en net olduğu ülkeler. Burada da aynı mantık var. Bu kolejleri yaptıran kişiler devrin en önemli insanları. Krallar, kraliçeler veya işte lordlar, soylular yaptırıyor. Yaptırdıkları kurumla beraber ülkenin dört bir tarafındaki birçok kıymetli araziyi bu kurumlara bağışlıyorlar. Şimdi mesela şu arkamızda görmüş olduğumuz St. John Koleji. St. John Koleji'nin Londra'da ve İngiltere'nin değişik yerlerinde o kadar fazla mülkü var ki bu kolejin geçen seneki nakdi gelirine baktım ben. Gayrimenkuller hariç. Nakdi geliri 700 milyon pound. Bir yıllık nakdi geliri 700 milyon pound. Bir tane üniversite. Bir tane üniversiteden bahsediyorum. Bu 31 taneden bir tanesini. Evet, 31 taneden bir tanesinden bahsediyorum. Üniversite bununla ilgili bol bol yatırım yapıyor. Siz bir hocasınız, bir alanda büyük bir araştırma yapacaksınız. Başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle şu alanda bir buluş yapmak istiyorum. Bir araştırma yapmak istiyorum. Ne kadar sana bütçe lazım? İşte 2 milyon dolar lazım, 2 milyon pound lazım. Al sana 2 milyon pound, al sana makineler. Adam 2 yıl boyunca araştırıyor ve ortaya işte bilim çıkıyor. Ortaya bir keşif çıkıyor. Ve ondan sonra Nobel kazanıyorlar ve dünya adına da insanlık adına da faydalı bir şey ortaya çıkarmış oluyorlar. Buradan yetişen insanlar, bilim insanları, onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Elbette ki bahsedeceğiz ama o bilim insanların mezun olduğu kurumlara gidelim. O kurumların kapısında hem kurumu anlatalım hem de onun hakkında biraz bilgi verelim. Daha güzel olur. Tamam, hadi buyurun. Devam edelim. Cambridge Üniversitesi'ndeki 31 kolej içerisindeki en başarılı, en önemli okul olan Trinity College'e geldik. Adı dini bir isim. Trinity, üçleme demek. Kutsal üçleme, testis. Hristiyanlıktaki baba, oğul, kutsal ruh isminden geliyor. Neden bir dini ismi var? Bu kadar büyük ve başarılı bir okulun. Çünkü bu okullar açıldığında hepsi birer dini okullardı. Yani bizdeki medrese gibiydi. Hepsi din adamı yetiştirmek için açılmışlardı. İlk açıldıklarında böyleydi. 1209'dan itibaren 1600 yıllara kadar bunlar dini okullardır. 1600 yıllarla beraber artık Avrupa'da Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı hareketleri başladı. Artık dini yerine, dinle beraber daha doğrusu bilimsel dersler de okutulmaya başladı. İşte matematik, fizik, kimya, astronomi dersleri de okutulmaya başlandı. Artık 1800 yıllara geldiğimizde ise daha çok dini eğitim yerine pozitif bilimler dediğimiz bu bilimler okutulur hale geldi. Günümüzde ise tamamen artık burada pozitif bilimler okutuluyor. Bir dini eğitim yok. Yani bir anlamda buradaki bu 31 tane üniversite hepsi ilahiyat üniversitesi olarak açılıyor. Dini hizmetler vermek için. Evet, ilk başta bu şekilde açılmıştı. Hatta daha ilginç bir bilgi vereyim. Cambridge Üniversitesi'nin kuruluşu da ilginçtir. Oxford'da yaşanan bir olay üzerine Cambridge Üniversitesi kuruluyor. Oxford'da 1209 yılında halk ile üniversite hocaları ve öğrenciler arasında bir tartışma yaşanır. Bu tartışma üzerine akademisyenler can tehlikelerini görürler. Bu can tehlikesi üzerine oradan ayrılırlar. Cambridge'e gelirler. Cambridge'de halkla konuşurlar. Biz böyle Oxford'da sorun yaşadık. Siz bize sahip çıkacak mısınız? Yani bizi koruyacak mısınız yoksa burada da bir sorun yaşayacak mıyız? Halk da onlara eman verir. Der ki burada huzurlu bir şekilde yaşayıp eğitimlerinize devam edebilirsiniz. Bunun üzerine hocalar burada kalacaklar ve Oxford'dan kopan öğrenci ve hocalarla kurulan bir üniversitedir Cambridge Üniversitesi. Hatta böyle ikisi de çok başarılı olunca böyle kendi aralarında rekabetleri vardır. Bazen böyle o rekabet esnasındayken Oxford'lar der ki Cambridge'e ya zaten siz bizim içimizden çıksınız. Yani ne olabilir ki falan ancak bizim bir parçamız olabilirsiniz derler. Onlar da o eskiden de artık boynu suluğa geçti. Artık biz daha başarılıyız derler. Oxford 70 tane Nobel ödülü almış. Cambridge 120 tane Nobel ödülü almış. Sadece bilimsel alanda değil, spor alanında da ciddi yarışıyorlar. Mesela siyasette de mücadele halindeler. Ama siyasette Oxford çok baskındır. Burada bir laf var. Siyasete gireceksen Oxford okuyacaksın, bilim adamı olacaksan Cambridge okuyacaksın. Kimler yetişmiş burada? Evet, Trinity College gerçekten birçok bilim adamı yetiştiren bir kurum. Mesela bunlardan bir tanesi James Clerk Maxwell.
James Clerk Maxwell elektromanyetizmayı bulan kişidir. Yerçekimi kanunu bulan Isaac Newton bu kolejin en önemli mezunlarından bir tanesi. Elma düşüyor kafasına ağaçtan. Bu arada kafasına elma falan düşmemiş. İşin gerçeği şu, elmanın yere düşüşü kafasına bir fikir getirmiş. Şimdi olay şöyle, buraya yakın babasının bir köyü var. O köye gidecek, orada babasına yardım edecek. Babasında elma bahçeleri var, elma tarımı yapıyor. Elma tarımı yaparken elmaların ağaçtan direkt 90 derece dik düştüğünü görecek. O dik düşmesi kafasına bir fikir getirecek. Kafasına elma düşmüyor. Ağaçlardan elmaların aşağı düşüşü kafasına bir fikir getiriyor. İşte daha sonra gelecek buraya, üniversite açıldıktan sonra tasarıyı ve kanunu yazacak ve yerçekimi kanunu olarak zaten dünyaca meşhur olacak. Dünya ondan sonra ona göre tekrardan şekillenmiş olacak. Sonra ne yapmışlar? Sonra bak ne yapmışlar? Güzel bir şey yapmışlar. Bak burada arkamızda bir elma ağacı var. Bu Newton ağacı diye geçer. Newton'un elma ağacı diye geçer. Bazen şey diyorlar böyle. Hocam Newton bunun altına uyurken mi kafasına elma düşmüş falan filan. Böyle efsaneler ürüyor anında. Tabii öyle bir şey yok. Bu daha yeni bir ağaç. Cambridge Üniversitesi Isaac Newton adına böyle bir anıt dikelim. Onun yerçekimi tasarısı adına bir anıt dikelim diyor. Bir anıt dikeceklerine diyorlar ki elmaya sembolik özellik elma ağacı getiriyorlar. Nereden getiriyorlar? Newton'un köyünden bir elma ağacını getiriyorlar ve buraya Newton ağacı diye böyle anıtsal bir ağaç olarak dikecekler. Bu da Newton'un hatırasına dikilen ilginç bir ağaçtır. Uzun ince bir yola geldik. Evet, uzun ince bir yol. Bu Cambridge'in en ikonik caddelerinden bir tanesidir. Bakın sağ tarafta Trinity College, sol tarafta Caius Camden College. İkisinin arasından boydan boya bu yol nehre giden yoldur. Ve böyle binaların duruşuyla, eskiliğiyle, özellikleriyle böyle doğal bir film platosu gibidir burası esasında. Yani birçok defa ben buraya geldiğimde işte ellerinde kameralarla burada film çekmeyen yönetmenleri birçok kişiyi gördüm. Üniversiteler şehri dedik. Üniversiteler o kadar fazla ki yani bu kadar birbirine yakın. Evet, her şeyle bütün şehir bir üniversite şehri Cambridge. Cambridge'de bir şehri gezerken üniversiteyi gezmiyorsunuz, üniversiteyi gezerken şehri geziyorsunuz. Burası bir üniversite esasında, şehir ondan sonra geliyor. Cambridge'in özelliği budur. Şehri gezmeye devam edelim ama önce şöyle bir müziğe doğru gidelim. Merhaba, Merhaba. Onur ben. Ben Ahmet. Memnun oldum. Burada tabii müziği duyunca müzik bizi buraya çekti. Yoldan uzun ince bir yol. Yolun Evet. devamı burası geldi. Burada ne Evet. yapıyoruz Umut? Onur. Onur, özür dilerim Onur. Ben üniversite yüksek lisansa geldim. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Sokak müziği yapıyorum şu an. Ben psikoloji okudum. Tabii diğer sosyal bilimler adına konuşmam çok doğru olmaz. Ama genellikle İngiltere'de şöyle bir sistem vardır. Bir konu verilir ve onun üzerinden bir assignment, yani bir makale yazmanız istenir. Türkiye'de üniversitelerde daha çok Amerikan sistemi kullanılır ve çoktan seçmeli sorular olur. Aynı zamanda ödevler olur. Keza bu da yeterli değil. Bence sosyal bilimlerde çok daha fazla bu eleştirel düşünceyi ön plana çıkartan araştırmalar ve öğrencileri geliştiren şeyler yapılması lazım. Yani size şöyle söyleyeyim, burada zaten müzik terapisi adı altında bir yüksek lisans da var. Zaten şöyle düşünmek bence bir ahmaklık olur. Sanat ve bilim ayrı şeyler değil. İkisi iç içedir. Sanat ve bilim iç içedir. Bilim olmadan sanat yapamazsınız, sanat olmadan bilim yapamazsınız. Bu birçok farklı şeyde de görürsünüz, birçok araştırmada da var. Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalıştım. O şekilde geçiniyorum. Şu an çalışıyorsun orada. Şu an sokak müziği yapıyorum daha çok. Ama istediğimde hala çalışmaya devam edebiliyorum, evet. Bir ruh sağlığı hastanesinde orada asistan olmak, orada mesleğinizle alakalı bir şey icra etmek var. Doğru. Ama burada sokağın ortasında oturup müzik çalmak var. Bunu tercih ediyorsun. Tercih ettiren sebep ne? Şöyle düşünün, eğer insanların hayatlarını birazcık olsun bile güzelleştirebilirsem belki o hastaneye gitmelerine gerek kalmaz. Vay, manşetlik bir şey oldu bu. Bravo, süper. Bence herkesin üniversite okumasına da gerek yok. Ne yapmak istediğinizle alakalı. Yani ülkemizde öyle bir algı da var. Herkes üniversite okumalı falan gibi. Bence doğru değil.
Bu hayatta ne yapmak istediğiniz önemli. Asıl tutkunuzu keşfetmeniz ve onun üzerine gitmeniz önemli bence. Şu dünyada yaşarken belki mesleğin icabı birçok insanı okudun, birçok filozofun görüşlerini okudun, onların söylemlerini dinledin. Onlardan veya kendinin terkip ettiği, kendinin oluşturduğu böyle hayatına ayna yaptığın veya kulağına küpe yaptın derler ya. Bu şekilde böyle sözler veya olaylar var mı? Charlie Chaplin'in bir sözü vardır, çok severim. Hayat yakın açıda trajedi, geniş açıda komedidir. Bunu çok severim. Mesela herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydin, öyle bir imkan verilmiş olsaydı ne yazardın? Ne olursa olsun hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Gündüz gece, gündüz gece vay. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Teşekkür ediyoruz. Yüreğine Çok sağlık. teşekkürler, sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. İyi günler. Sanat hayatında başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet Ahmet Bey, Cambridge'deki en başarılı okullardan bir tanesi olan Christ College'e geldik. İsa Koleji. Daha önce de bahsetmiştik. Okullar ilk açıldığında dini kurumlar olduğu için isimleri de genelde dini isimler. Buranın da ismi İsa Koleji. Hani tam bir dini isim. 1980 yılı ile 2004 yılı arasında 24 yıl boyunca 31 kolej içerisindeki en başarılı kolej seçilmiş. Klasik bir Cambridge Koleji. Kapıdan girdiğimizde bizi bir iç avlu karşılıyor. Bir dikdörtgen iç avlu. Tam avlunun karşısında kolejin şapeli var. Hepsi bir dini kurumdu, bahsettik. Şapel olayı ne oluyor ya? Kocaman girdiğimiz yer, kilise gibi bir yer. Biz şapellere bile ufak bir yer biliyoruz ama. Ya şapel bizdeki karşılığı mescit olarak bilinir. Bu doğru. Fakat esasında şapel şu. Bir kurumun içerisindeyse kilise o şapel olur. Çok büyük şapeller var Cambridge'de. Üniversitenin içerisinde. Yanındaki kiliseden daha büyük. Ama onun adı kilise, üniversitenin içindekinin adı şapeldir. Duvarda Darwin'i görüyorum. Darwin de mi bu okuldan? Evet, zaten Christ College dediğimde aklımıza gelecek en önemli isim Charles Darwin. Darwin bu üniversitede mezun olduğu, bu üniversitede araştırmalarını yaptığı, meşhur evrim teorisini ortaya koyduğu bu üniversite araştırmalar burada yapıldı. İçeride de Darwin bölümü diye bir bölüm var. Charles Darwin hem Cambridge Üniversitesi'nin hem de Christ College'in en önemli bilim adamlarından bir tanesidir. Günümüzde bu binalarda böyle devasa teleskopların, devasa laboratuvarların gerekli olduğu bilimsel araştırmalar yapamazsınız. Yani şu binalara, o oda büyüklüğündeki teleskopları sığdırabilir misiniz? Yani şu odalara sığdırabilir misiniz? Sığdıramazsınız. Evet. Ne elektriği bunu karşılar, ne suyu karşılar, ne de zaten binanın kendisi bunu karşılar. Onun için Cambridge Üniversitesi'nin bu binalarında eğitim hala devam etmekle beraber, devam ediyor burada eğitim. Bu binaların, bu kampüslerin dışında Cambridge'in diğer bölgelerinde daha modern, işte günümüzdeki üniversite mantığında kampüsleri de var. Buralar sembolik değil. Buralarda hala eğitim devam ediyor. Ama sınıfsal eğitimler devam ediyor. Büyük araştırmaların yapılacağı eğitimler bunların yeni kampüslerine devam ediyor. Cambridge'deki en eski binayı ve en ilginç yapılardan bir tanesini göreceğiz. Cambridge sokaklarında gezerken bir Türk gördük. Fakat bu Türk de Cambridge'in ruhuna uyan bir Türk. Değerli hocamız, merhaba. Merhabalar. İsmim Yeşim Sultan. Araştırma için geldim Cambridge'e. Postdoktorumu yapıyorum. Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların şifresini çözen kişidir. İkinci Dünya Savaşı'nın bir yıl erken bitmesi demek, 2 milyon insanın daha ölmesini engellemek demektir. Bu meyhane yaşamın şifresi, DNA'nın buluşunun ilan edildiği yer.